Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ilginç pişirme tekniğiyle evde güllaç yaprakları nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Yapmış olduğum güllaç yapraklarıyla videonun sonunda şahane bir güllaç tatlısı yaptım. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hamuru için ilk olarak 2 yemek kaşığı un elenerek uygun bir kaba alınır. Üzerine 6 yemek kaşığı nişasta eklenir. İki su bardağı içme suyu ilavesi yapılır. Evet, pürüzsüz olana kadar bir çırpıcı ile karıştırılır. Bu karışımı topak kalmaması için bir süzgeçten geçirerek süzdüm. Daha sonra bir pet şişeye alıyorum karışımı. Pet şişenin kapağını ısıttığım iğne ucu ile deliyorum. Gelişi güzel şekilde delmeye devam ediyorum. Her tarafından. Kapağını kapatarak bu karışımı mutlaka her kullanımda çalkalıyorum. Önceden ısıttığım tavama ince olacak şekilde karışımı döküyorum ve hızlıca yayıyorum. Mutlaka ocağın altı açık olmalı ve tavalarımız önceden ısıtılmış olmalıdır. Bu püf noktası önemlidir. Evet, kenarlarından kalkmaya başladığında diğer tavamı alarak kurutuyorum güllaç yapraklarımı. Aynı teknikle dökerek pişirmeye devam ediyorum. Kenarlardan veya ortalardan açıklık olursa karışımdan dökerek yama yapıyorum. Güllaç yapraklarının pişirirken en önemli noktalarından biri yanmaz, yapışmaz, ısınmış bir tava kullanılmasıdır. Güllaç yaprakları kalktıktan sonra yakmadan kurutmaktır. İki tava ile çalışırsanız birinde dökerek diğerinde kısık ateşte kurutursanız güllaç yaprakları yapmak daha kolay olur. Evet, gördüğünüz gibi güllaç yapraklarımı dökmeye devam ediyorum. Hızlı döktükten sonra tavaya yayıyorum. Kenarlarından kalkmaya başladığında eşit bir şekilde tavada döndüre döndüre pişiriyorum. Yeteri kadar kuruduktan sonra diğer tavayı alarak altı kısık bir şekilde diğer tavada kurutmayı bırakıyorum. Güllaç yapraklarını kurutmak çok önemlidir. Nemli kalmaması için. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Pişirdiğim tavanın altı açık, kuruttuğum tavanın altı kısık olmalıdır. Bu püf noktasına dikkat edelim. Birinde hızlıca pişiriyoruz, diğerinde kurutuyoruz. Evet, dökerken de hızlı bir şekilde tavaya yaymak önemli. Evet, döküyorum ve hızlı bir şekilde yayıyorum. Daha sonra yüksek ateşle kenarlarından
ve ortadan kalkana kadar bu tavada pişirmeye devam ediyorum. Yeteri kadar kuruduktan sonra diğer tavama alarak kurutmaya bırakıyorum. Birkaç tane de kepçeyle dökmeye göstereceğim sizlere. Evet, kepçeyle döktükten sonra fazlalığını süzüyorum. Hemen ocağın üstüne alarak yüksek ateşle pişirmeye devam ediyorum. Kenarlarından kalkmaya başladığında yakmadan üzeri kuruyana kadar kurutuyorum. Dilerseniz bir kapak yardımıyla havalandırma yapabilirsiniz. Daha sonra diğer tavama alarak kurutmaya bırakıyorum kısık ateşle. Dilerseniz kepçeyle dökebilirsiniz. Dilerseniz de pet şişeyle. İki yöntemle de dökmesi kolay gerçekten. Her defasında bu karışımı mutlaka karıştırmamız önemli. Hızlı bir şekilde döktükten sonra tavamı ocağın üstüne alıyorum ve yüksek ateşle güllaç yapraklarımı pişirmeye devam ediyorum. Son güllaç yapraklarımı da kuruttuktan sonra temiz bir sofra bezinin üzerine yayarak burada kurutmaya bırakıyorum. Ben 2 ölçek hamur hazırladım. Bu kadar güllaç yaprağı için. Gördüğünüz gibi hepsi gayet güzel oldu. Ev yapımı güllaçlar. Evet, güllaç yapraklarımızı toplayalım ve artık güllaç tatlısı yapmaya geçelim. Sütlü şerbeti için 1,5 su bardağı toz şeker, 7 su bardağı süt uygun bir tencereye alınır. Şeker eriyene kadar karıştırılır ve ocağın üstüne alınır. Daha sonra yoğurt mayalama kıvamından daha sıcak olacak şekilde sütümüzü ısıtmaya bırakalım. Cevizimizi de biraz suda bekletelim. Karalığı çıkması için. Daha sonra ince olacak şekilde keselim. Evet, sütümüzü borcama alalım. Güllaç yapraklarımızı dilerseniz ortadan ikiye kesebilirsiniz. Dilerseniz de bütün olarak kullanabilirsiniz. Evet, ben kestikten sonra güllaç yapraklarını sütün içine batırıyorum. Daha sonra borcama diziyorum. Her güllaç yaprağın üzerine bolca süt gezdiriyorum. Bu şekilde güllaç yapraklarımın yarısını borcama döşüyorum. Evet, diğer kalan güllaç yapraklarını sütün içine alıyorum yumuşaması için. Ortasına bolca suda beklettiğim, ince kıydığım cevizlerimi serpiyorum. Cevizleri suda bekletmek önemlidir. Yoksa güllaçınız ertesi gün kararır. Evet, güllaç yapraklarını tepsime döşemeye devam ediyorum. Son güllaç yapraklarını da döşedikten sonra kalan sütü üstüne gezdiriyorum. Bu şekilde en az 1-2 saat kendi halinde soğumaya bırakıyorum. Daha sonra buzdolabına kaldırıyorum. Evet, servise yakın dilediğiniz şekilde
güllacınızı süsleyebilirsiniz. Ben fili badem, Antep fıstığı ve kirazla süsleme yaptım. Evet, lezzetine de gerçekten bayıldım. Hazır güllaç yapraklarından hiçbir farkı yok. Ev yapımı güllaç yapraklarıyla sizler de şahane güllaç